Geldim abi, sonunda geldim. Ben Fuat Bir YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kazakistan'daki en eski ve Türk dünyasının en önemli şehirlerinden biri olan Türkistan'dayım. Bugün sizlere Türkistan'ı göstereceğim. Hep beraber gezeceğiz. Hoca Ahmet Yesevi'nin önemli bir yere sahip Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini göreceğiz. Tarihi yerleri gezeceğiz beraber. Bakalım Türkistan'da gezilecek yerler neler var? Türkistan'da bizi neler bekliyor? Çarşı, pazar, yemek derken sizlere burayı göstermeye çalışacağım bu videoda. Bu video Türkistan videosu olacak. Ben de ilk kez geliyorum. Çok heyecanlıyım. Şehre girdiğim ilk dakikada bunu, tarihi dokusunu hissedebiliyorsunuz Türkistan'ın. Bakalım Türkistan nasıl bir yermiş, neler öğreneceğiz bu videoda. Sizlere neler anlatacağım. Dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Haydi başlayalım. Burası Kazakistan'ın güneyinde tarih boyunca Türk dünyasının manevi başkenti olarak bilinen bir şehir, Türkistan. Yüzyıllardır Orta Asya'nın kalbinde atmaya devam eden bu şehir sadece taşlardan ve topraktan ibaret değil. Burası 12. yüzyılda yaşamış büyük mutasavvıf ve fikir adamı Hoca Ahmet Yesevi'nin yurdu. Ahmet Yesevi'nin fikirleri sadece Kazakistan'a değil, Anadolu'ya, Balkanlara, Türkistan coğrafyasının dört bir yanına yayıldı. Onun adına yapılan Yesevi Türbesi, Timur'un emriyle inşa edildi ve hala Orta Asya'nın en büyük mimari şaheserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugün Türkistan'da yaklaşık 180 bin kişi yaşıyor. Fakat bu küçük şehir sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasla milyonlara ilham veriyor. Şimdi gelin bu kadim şehrin sokaklarında birlikte yürüyelim. Öncelikle arkadaşlar, videoya başlamadan önce nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Ben iyiyim, enerjim yerinde. Kendimi bugüne hazırladım. Türkistan'a uzun bir yoldan geldim. Hani bir önceki videoyu izleyenler, Kalaç köyündeydim. Kalaç köyünü uyku hastalığına yakalan bir köydü. 2010'da başlayıp 2015'ten sonra bitmişti o uyku hastalığı. Nedeni bilinmiyor ama gizli şeyler olduğundan dolayı kimse açıklama yapmamış. Ben o köyü gösterdim sizlere. Birkaç kişiyle konuşabildim. Çok insan yoktu o köyde, kalmamış. Kimse de konuşmak istemedi. Rusça biliyorlardı. Kazakça bilen çok yoktu ki zaten ben de Kazakça bilmiyorum. Rusça da bilmiyorum. Translate bir şekilde onlara anlattım. Onlar Rusça anlattı. Ben de sizlere videoyu gösterdim. Videoyu izlediyseniz zaten biliyorsunuz konuyu. İzlemediyseniz bir önceki videoda Kalaçi köyü videosunu izleyebilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi oluyor. Çok güzel. Yani ihtişamlı bir yapı. Gerçekten yapının dışındaki işlemeler, kabartmalar, yani çizimler çok güzel. Gördüğünüz üzere çoğu yeri çinilerle yapılmış. Bu türbe 14. yüzyılda Timur tarafından yapılmış. Döneminin en büyük mimari yapılarından biriymiş burası o dönemde. UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Sadece Kazakistan'ın değil, bütün Orta Asya için çok önemli bir yapıymış burası. Yani Ahmet Hoca Yesevi türbesiyle kalmıyor bu yapı. Gördüğünüz gibi etrafı surlarla çevrili. Ahmet Yesevi Türk tasavvufunun öncüsü. Hani Anadolu'da Mevlana Hacı Bektaş Veli varsa onlar neyse burada da Yesevi var. Biletiniz var mı? Bilet yok. Bilet oradan mı alınıyor? Karşıdan. Tamam rahmet. Bilet oradan alınıyor. Burada üniversite var. Ahmet Hoca Yesevi Üniversitesi diye geçiyor sanırsam. Türkçe eğitim dersleri verildiği için burada Türkçe konuşan çok kişiyle karşılaşabilirmişim. Bakalım bu videoda karşılaşacak mıyız? Göreceğiz. Evet, ben tek. Tamam, 500 TL. Yani bu da 38 lira, 35 lira diyelim arkadaşlar. Buradan bileti aldık. Buradan içeri gireceğiz. Video bo'lmaydi ag'ay. Tek kamera var. Videoga tasmaldaga bo'lmaydi. Video. Telefon mu? Telefonga fotoga gana bo'ladi. Tamam. Telefonla çekeceğim. Bu yasak. Fotoga bo'ladi. Aha, tamam. Yasakmış, içeride video çekemeyeceğim. Dışarıda anlatmaya devam edelim.
Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine gelip burada dua etmek, burada adak adamak, burada hatta bir gece uyumak bile hepsinin bir anlamı var. Hatta buradaki Kazaklar derler ki Mekke'ye gidemeyenler Türkistan'a gitsin. Herkes de buraya geliyor. İçeride insanlar dua ediyor. Para bağışta bulunanlar var. İçeride hoca dua ediyor. Orada insanlar oturup hocayla beraber türbenin içinde dua ediyorlar. Türbeye ulaşamıyorsunuz. Arada bir şey var, böyle bir demir var. İçeriye giremiyorsunuz. Sadece o pencereden türbeyi görebiliyorsunuz. İngilizce veya Türkçe yazılmamış. Türkçe beklerdim. En azından Türkçe yazılar da olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? En azından Türkçe olmalıydı ya. Çünkü burası Türk dünyasının en önemli şehirlerinden biri olarak geçiyor. Sizlere bırakıyorum yorumları. Bayağı büyük, ihtişamlı bir yapı, bakar mısınız? Gerçekten yani yakından devasa büyük. Belli oluyor mu videoda bilmiyorum ama yani bu yapıyı nasıl yaptınız 14. yüzyılda? Timur tarafından yapılmış bir yapı, 14. yüzyılda yapılmış. Yani hep şaşırıyorum arkadaşlar. Sizler de şaşırıyorsunuzdur. Böyle yapıları o dönemde nasıl yaptınız ya? Bunu söylerim, hani bizim şu anki teknolojide vinçlerle şeylerle bu yapıyı yapmak yani zor. Gerçekten yaparsınız ama bayağı yıllarca sürer, ama sen o dönemde vinç teknoloji hiçbir şey yokken bunu inşa ettin. Bakın böyle tahtalar var şu şekilde, görüyor musunuz? Odunlarla, tahtalarla yapılmış. Toprakla yapılmış, farklı taşlar kullanılmış. Kabartmalar, işlemeler, detaylar, detaylarla da uğraşmışlar. Bakın şu detaya bakar mısınız ya, kapıdaki şu yuvarlak böyle burmalı arkadaşlar, burmalı olan. Bakın böyle şekil vermişler ya. Bu da bir türbeymiş. Rabia Sultan Türbesi'ymiş burası böyle. Timur'un baldasının baldası dedi. Yani baldasının baldası demek oğlunun, yani ya oğlunun ya da kızının ya torunu, işte Timur'un torunu. Burada mezarı varmış. Türbesi buradaymış. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane taş var. Bu taşlar acaba mezar mı oluyor? Anlayamadım. Büyük bir ihtimalle mezardır onlar. Abi içerideki taşlar mezar mı onlar? 7 tane. 7 tane. Cedi değil mi? Onlar Timur'un baldasının baldası mı? Torunlar mı? Timur'un urpakları. Ha. Torunlar yani baldalın baldası. Tamam, anladım. Baldaları yani torunlarıymış, 7 tane içeride zat yatıyor. Bunlar çocuk mu yoksa büyüklerdi? Bunlar balda mıydı? Balda. Baldar. Küçüklerdi. Rabia gana hatun boğan. Rabia. Büyük de o hatu, diğerleri küçük. Javgeç zamanda otbası ayla bilen öldürgen. Öldüler mi? Ayla bilen. Aileyi öldürdüler. Ayla bilen. Ha. O bize paça pendeşlik. Evet. Men paça olam, sen aylan bilen. Anladım. Aileyi katletmişler o dönemde. Rahmet abi. O dönemde Timur'un torunları şeylerini katletmişler. Çocukları falan, abinin anlattığına göre. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Hani türbeye giriyorsun, telefon her şey serbest, fotoğraf, video falan da. Yani kameraya niye izin verilmiyor? Ben bunu çözemedim bir türlü. Türbeye giriyorsun, türbenin fotoğrafını çeksen ne, videosunu çeksen ne? Bence aynı şey. Ben bunu çözemedim. Yani bunun şeyi ne? Hani bunun nedir yani? Bu niye yasak? Sizin bir bilginiz var mı? Flash yok, bir şey yok. Hani flash'tan anlarım, zarar verir duvara falan, tarihe. Yani normal bir şekilde video çekiyorsun. İnsan gözü gibi. Hiçbir şekilde zararı olmadığını düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Burası sadece kutsal bir şehir değil. Aynı zamanda ticaret merkeziydi. Tarihi İpek yolunun üzerindeyiz şu anda. Yüzyıllar boyunca Hindistan'dan gelen baharat, Çin'den gelen ipek burada toplanıp satılırmış. Şimdi biraz da modern tarafa geçtik arkadaşlar. Burası Karavansaray olarak geçiyor. Geleneksel mimarisiyle akşam müzik, ışıklı su gösterileri, oteller var içinde, restoran var. Yani modern, eski tarihten Ahmet Yesevi'nin türbesinden çıkıp modern tarafa geçiyorsunuz. Burada akşamları çok hareketli ve çok kalabalık oluyormuş. İnsanlar buraya gelip toplanıyorlar. Şuralarda oturuyorlar. Dediğim gibi içeride otel var, AVM var, restoran var. Her şey var burada. Bu arada kanalıma yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim sizlerin yorumlarına ihtiyacım var. Şöyle yorumlarınıza ihtiyacım var. Gerçekten sizin yazdığınız yorumları ben dün akşam okudum. Okuyabildiğim kadar okuyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Çoğunuza cevap veriyorum da.
bazılarınızı gözden kaçırabiliyorum veya internetten dolayı size cevabım gelmeyebiliyor ama ben sizlerin yorumlarınızı okuduğumda o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam. Çok güzel, hani görüyorum sizler o yorumu öylesine destek olarak da yazmıyorsunuz. Gerçekten işten geldiği için yazıyorsunuz. Çünkü videonun konusuyla alakalı şeyler yazıyorsunuz ve sizin o videoyu çok iyi izlediğinizi ve çok beğendiğinizi hissediyorum. Orada anlıyorum mesajlarınızdan vesaire. Bu beni daha da çok mutlu ediyor. Tabii ki gerçekten işten gelerek yazıyorsunuz. Hem de bu bana bir destek oluyor. Bir yorum desteği oluyor. Farkında olmadan da destek olmuş oluyorsunuz. Bunun için de çok teşekkür ederim. Şu anda bu cami dikkatimi çekti. Mimari yapısı çok güzel. Bakın şurada da böyle altın renginde bir kubbe var. Orayı da görmek istiyorum. Orayı da göstereceğim sizlere. Burası bayağı büyükmüş ya. Yani burası komple karavansaray olarak geçiyormuş. Bazı Kazaklar çocukların adını Yesevi koyuyormuş. Bazı aileler de buraya gelip çocukları için kurban adıyorlar. Ya da evlenmeden önce gelip burada çocukları için dua ediyorlar. Burası hem inanç hem de bir gelenek yeri. Bu tarafında da Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ymiş burası. Hoca Ahmet Yesevi Camisi. Gerçekten dış mimarisi çok güzel. Zaten içeriye de girmeye gerek yok. Aynı klasik camiler. Hiç içeriye girmeyeceğim. Buradaki çocuklar turistleri o kadar çok seviyorlar ki çocuklar beni görünce Kur'an kursundan çıkıyorlar herhalde. Bir sürü çocuk vardı caminin içinde. Böyle hello hello falan diyorlar. Gelip selam veriyorlar. Ben selamun aleyküm dediğimde seviniyorlar. Ben onların gözündeki o heyecanlı mutluluğu görüyorum, biliyorum da. Çünkü ben de yaşadığım zamanında ben de böyle bizim Cizre'ye turist geldiğinde koşardık, hello hello falan derdik, bildiğimiz şeyleri, how are you, hello. Çok böyle şey gelirdi bize, çok ilginç gelirdi, çok böyle tuhaf gelirdi. Yabancının olması, çok farklı bakardık onlara ya. Sanki böyle uzaylı, şu an uzaylı görsem anca öyle olurdu. Öyle bir şeydi ya o. Şu an hatırlayınca Rus falan böyle sarışın yeşil gözlü adamlar geliyordu. Tuhaf giyinimli. Hep böyle dizilerde, filmlerde gördüğüm adamları, izlediğim adamları gerçek hayatta bizim Cizre'nin Nuh Nebi Camisi'nde görüyorduk. Çok değişik ya. O geldi aklıma. Ben çocukları o yüzden anlıyorum. Arkadaşlar şu sarı kubbeli yere geldim. Bakın şu anda kapalıymış. Saat 12'de açılıyor. Yani yarım saat sonra açılacak. Şöyle göstereyim. Ben şimdi bilgisine ulaştım. Gerçekten görünce çok heyecanlandım. Yani Astana'da ben bunu anlatmıştım sizlere. Bir samruk kuşundan bahsetmiştim sizlere. Samruk kuşu işte efsaneye göre Kazak mitolojisinde altın yumurta bırakan bir kuşmuş. Altın yumurtlayan. İçeride şey varmış arkadaşlar. Böyle özel bir sinema teknolojisiymiş içerisi. İzleyiciler koltuklara otururmuş. Platform yükseliyormuş. Ekran karşısında hareketli 4D efektlerle bir uçuş hissi yaşatılıyormuş içeride. Samruk ise Kazak mitolojisinde yer alan kartalı benzeri efsanevi bir kuşmuş. Yani bunu ben Astana videosunda sizlere anlatmıştım. Yani burada izleyici samruk kuşunun sırtında Kazakistan semalarında uçuyormuş gibi bir deneyim yaşatıyormuş. Büyük ekran, hareketli koltuklar, rüzgar, koku, titreşim gibi efektlerle desteklenmiş bir turistik gösteriymiş burası. Hem özel hem de kültürel bir deneyim yaşatıyormuş burası. İçeri girmek istedim şu anda. Saat 12'de açılıyor. Buraya hoparlör koymuşlar arkadaşlar. Taşa benzer. Çok güzel tasarlanmış, çok güzel düşünülmüş. Çok güzel fikirler ya. Şöyle bahçenin içinde taşlar koymuşlar ama taşlar hoparlörmüş. Hoparlörden her yerden müzik sesi duyabiliyorsunuz. Ücreti eğer çok böyle uçuk bir ücret değilse içeriye girip o deneyimi yaşamak istiyorum. Arkadaşlar 500 liraymış. 7000 tenge yani 530 liraya tekabül ediyor. Çok istedim, içeri girmeyi çok istedim. O deneyimi yaşamak istedim ama çok pahalı be. Hani ben 500 lira buraya vereceğime 500 lira 2 gecelik şeye öderim yani. Bir hostele öderim, daha mantıklı.
Türkistan'ın Eskişehir'inden çıktım arkadaşlar. Karavansaray gösterdim sizlere, türbeyi gösterdim. Şimdi benim kaldığım oteli sizlere anlatmak istiyorum. Hostel, yani kaldığım hostel. Bir aile evi gibi. Çünkü çocukların sesi falan geldi. Sanırım bir aile kendi evini böyle yukarıya aşağı odaları hostel yapmış. Odaları böyle yataklar falan atmışlar. Ben şu anda kaldığım odada bir kişi vardı. O bir kişi de büyük bir ihtimalle bu sabah çıktı. Şu anda odada ben tek kalıyorum. Şöyle 6 kişilik bir oda. Aşağıda da oda var. Yan tarafta da odaları var. Ama sanırım şu anda tek kalan gezgin benim orada. Günlük 300 liraya yakın para ödüyorum. Yani gecelik 300 lira. 3800 tenge. O da 7 lirayı falan geçiyor. 7 doları falan geçiyor. 7 doları geçiyor. Böyle büyük bir yer. Bahçesi var böyle büyük. Salonu var büyük. Mutfağı kocaman. 20 kişi o mutfakta yemek yiyebiliyor. Banyosu var 2 tane, hem aşağıda hem yukarıda banyosu var, tuvaleti var. Oturma alanı var, oturma alanında televizyon var. Bildiğiniz bir ev, normal bir aile evi. Ya büyük bir ihtimalle aile yaşıyor orada alt katta ya da aile başka bir evde yaşıyor. Kocaman evi, bir sürü odası olan evi böyle hostele çevirmiş. Bence çok güzel bir şey yani. Buraya göre uygun, yani baktım hosteller arasında iyi denecek kadar uygun. Böyle Türkistan Plaza diye. Bir içeri girelim, sizlere buradaki market fiyatlarını böyle kısaca bir göstereyim. Hemen de marketten bir şeyler almak istiyorum. Bir içecek bir şeyler alayım. Ayrıca ben kahvaltı yapmadım. Böyle yakınlarda güzel bir şey varsa bir kahvaltı yapalım. Samsa mamsa bir şeyler yiyelim. Kahvaltı geçti. Ben kahvaltı yapmıyorum da. Böyle bir şeyler yiyelim bakalım. Bakın burada hem pizzacı var, hamburgerci var, restoran, hem de böyle bir market. İçecekler var böyle. Bir tane içecek alacağım ama şunlardan böyle alayım ya, ferahlatıcı. 420 tenge. Bu da yaklaşık 35 lira. Şöyle Sprite'ler var kutu. 400 bu. Şöyle kolalar var 400. 35 lira falan. Şu enerjiler 400 herhalde. 435 lira. Kazakistan'daki market fiyatları bir tık daha pahalı. Genel olarak sanki marketlerde pahalı oluyor. Mesela Kırgızistan'da da market fiyatları pahalıydı. Mesela bu gördüğünüz böyle cips 750 tenge. 50 lirayı geçiyor ya. Cipsler çok pahalıymış. Şöyle hazır noodle'lar var arkadaşlar. Bu o kadar güzel ki bunlar. Etiketler yok. Bakın fiyat etiketleri yazmıyor. O yüzden hemen geçiyorum buraları. Market boş gibi ya, bir şey yok gibi. Bakın böyle yağlar var. Yağın fiyatı da yazmıyor. Etiket fiyatı yok. Etiket koyulmamış maalesef. 110 tenge ekmekler 7 lira arkadaşlar. 7-8 lira ekmek. Bakın her markette şeyler var. Çiğ börek var, samsa var. Böyle börekleri falan satıyorlar. Bunlardan alıp mikrodalga var burada. Mikrodalgada ısıtabilirsiniz. Bakın burada mikrodalgaya atıp ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Ayrıca marketlerde en çok sevdiğim, yani keşke Türkiye'de de olsa dediğim bir şeyler daha var arkadaşlar. Hazır yemekler var. Etli, pilavlı şeyler, tavuklu şeyler var, makarna var vesaire. Bunları böyle paketliyorlar. Tarihleri de belli. O tarih geçtikten sonra onu satamazsınız. Onun 3 günlük bir süresi var. Marketlere günlük geliyor. Onlardan alıyorsunuz, ısıtıyorsunuz. İsterseniz hostelde, isterseniz markette ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Keşke bu Türkiye'de de olsa ya. Yani Türkiye'de de olsa ne kadar güzel olur. Bakın burada samsa yapılıyor. Samsa ne kadar acaba ya? Bir bakalım. Samsa yiyelim. Samsa güzeldir. Samsa hayat kurtarıyor arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kalaysın abi. Жақсы abi. Bunlar samsa mı abi? Samsa. Bu neyli, bu neyli? Farş. Bunlar farş. Mesrovka. Aparat. Bunlar Ha. kuskovoy mana. Ha. Tavuk mu bu? Ne? Farş. Farş. Mol. 35 lira. Şu iki samsadan deneyeceğim. Şöyle küçük bir yer yapmışlar. Rahmet. Şöyle 2 tane samsa getirdi. Bayağı sıcakmış ya. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Ve çok sıcak. Bu sıcaklığına bakın. Duman çıkıyor. Görüyor musunuz?
Kırgızistan'da yediğim samsalardan 10 kat daha lezzetli, 10 kat daha güzel diyebilirim. Kimse kusura bakmasın ama kullanılan baharat mükemmel. Hemen böyle küçük bir lokanta yapmış abi. Tamamen samsa yapıyor. Başka bir şey yok. Şöyle hemen dükkanın önünde, lokantanın önünde gördüğünüz gibi bir tane tandır var. Tandırın içine hamurları koyuyor. Öyle tandırda yapıyorlar samsayı. Dışı çıtır, içi yumuşacık ve içi etle dolduruyorlar. Kuyruk yağı var, et var içinde, soğan var. Baharatı çok güzel ve çok sıcak. İlk böyle geldiğinde yemiyorsunuz. Yemek istiyorsunuz ama yemiyorsunuz. Benim Orta Asya'da 2-3 kere damağım yandı. Büyük bir ihtimalle şimdi de yandı. Onu akşam artık hissederim, sonradan çıkıyor yanma şeyi. Böyle güzel bir yerdi ya, yemek yedim. Bir tane de paket yaptırdım tabii ki. Paket yaptırmadan olmaz. Böyle güzel bir samsa bulmuşken hostelde de akşam yerim diye paket yaptım. Çantaya attım hemen bir tanesini. Burada çok sıcak karşılanıyorum arkadaşlar. Hani Kazakistan'da olsun, Orta Asya'da. Türkiye'den geldiğimi söyleyince böyle yüzleri parlıyor, yüzleri gülüyor. Türkçe biliyorlarsa Türkçe konuşmaya çalışıyorlar. Ve burada Ahmet Hoca Yesevi Üniversitesi olduğundan dolayı buradaki çoğu genç Türkçe biliyordur diye düşünüyorum. Burada üniversite okuyan gençler var. Buradaki ailelerden birkaç kişi de belki Türkçe bilenler vardır. Aa, ciddi mi? Aleykümselam, merhaba. Teşekkürler. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız ya arkadaşlar, görüyor musunuz? Ben şimdi Türkçe konuşan birileri olur büyük bir ihtimalle diyerekten konuşurken hemen merhaba dedi. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür Nereden ederim. geldiniz? Ben Türkiye'den geldim. Siz buralı mısınız? Evet, buralıyım ben. Siz Türkçeyi nereden biliyorsunuz? Küçüklüğümden biliyorum ben. Yani aile Türkçe biliyor mu yoksa? Evet, ailemiz Türkçe biliyor. Türkçe biliyor. Aileniz buralı. Buralı ama Türkçeyi çok iyi biliyoruz. Küçüklüğümüzden. Kazaklısınız. Evet, Türkçeyi Kazak. çok iyi biliyorsunuz. Evet. Maşallah, çok sevindim. Türkiye çok güzel. Çok manzarası o kadar güzel, tabiatı o kadar güzel ki çok seviyorum, gitmek istiyorum. Annem ve ablam gitti ama babam da gitti ama ben gidemedim daha küçük olduğum için. Ama gitmek isterim. Gaziantep, Antep fıstıkları mesela çok severim. O maşallah, Gaziantep'in fıstıklarını bile biliyorsunuz. Evet. Ha, çok güzel baklava var Gaziantep'te, Evet, ben bilirsiniz. çok severim baklava, lokum. Bir de ne var? Sarmayı çok severim ya. Sarma. Evet, sarma çok severim. Bana bir tabağını getirsin, ben kendim yerim. Kendi başıma, evet. Yediniz mi daha önce? Yedim, evet. Biz yapıyoruz. Ablam yapabiliyor. Ben evet, yiyoruz. Baklava da yapabiliyor ablam. Yiyoruz işte ama Türkiye'nin gidip nasıl desem kendinden yemek istiyorum. Türkiye'de yemek daha farklı olur. Evet. Siz evin içerisinde Türk yemeklerini yapıyorsunuz Yapıyoruz, evet. ama. Annen Türkiye'den bildiği için yapıyor. Türkiye'ye gittiği için. Evet. Hayır, gitmeden önce de biliyordu. Annem yapamıyor ama ablalarım böyle internetten bakıp yapıyorlardı. Tarifleri bakıyorlar. Evet, ama ben şahsen Türkiye'ninkini yemek isterim. Evin içinde Türkçe konuşuyor musunuz böyle? Ara sıra Ara yani. sıra. Evet. Türk dizileri, filmler. Evet. Annem Türk dizilerine bayılır. Hangi? Hepsini izledi. Bugüne dek çıktığı her dizileri izliyor yani. Sen Anlat Karadeniz var mesela. Evet. Çok severim. Çok severek izlediğim dizilerden biri. Bir de çok güzel hareketleri çok izliyorum. Oo. Severim, evet. Komik oluyor. Ya evet, bana daha çok komedi beğeniyorum ben. Onun için Komedi onu izliyorum. seviyorsunuz. Evet. İsminiz neydi? Akima. Akima. Evet. Siz üniversite okuyor musunuz burada, okul falan? Bu sene yaptım, başvurdum üniversiteye. Şu Kazaktürk Üniversitesi var ya. İnşallah şimdi sonucunu bekliyorum. İnşallah burslu olurum. Lise yeni mi bitti? Evet, lise yeni bitti. Ne kadar güzel, ne kadar Evet. güzel. İnşallah üniversiteye gidersiniz. Hangi Amin. bölümü istiyorsunuz? İlahiyat, evet. İlahiyat. Evet. İlahiyat Biraz bölümü. aksıyor. Türkçem biraz aksak yani. Bu aralar fazla yapamıyorum. Türkçeyle ilgilenemiyorum. İlgilenemiyorsunuz Evet. derslerden dolayı, Evet, şeylerden evet. dolayı. Ama arkadaşlar yani çok güzel konuşmuyor mu? Siz yorumlara bir yazın. Zaten Sizin YouTube kanalınız mı var? Evet, Ha, bu çok YouTube güzel. için. Ha. Zaten siz de yorumları okuyacaksınız. Tamam. Arkadaşlar ona göre yorum yazarsınız. Ben hani az önce geçerken dedim Türkçe konuşan birileri olur mu diye. 2 kişi oldu, ben hangisine döneceğimi şaşırdım. Merhaba deyince size dönmek istedim. Çok sağ olun. Bu Ahmet Yesevi hakkında ilginç bir şey var mı? Hani Ahmet Yesevi sizin için ne anlama geliyor? Ahmet Yesevi ilahiyat için doğmuş bir insan. Çok böyle Türkçesini unuttum. Türbesi var zaten Evet. burada. Alim. Evet öyle Alim. kişi.
63 yaşında ben peygamberimizden uzak yaşayamam diye yerin altına girmiş kendisi. Allah'a yakın bir insan, Evet, yani Allah'ın dostu olarak anılıyormuş. Evet. Sizin için çok önemli o zaman. Böyle Kazakistan'daki insanlar çok seviyor. Evet, evet. Çok seviyorum. Çok sevilen, çok nasıl desem ya. Ya ben şimdi birazcık heyecandan Türkçemi unuttum. 60 yaşında peygamberimizden uzak yaşayamam diye, peygamberimizden yaşından uzak yaşayamam diye yerin altına girdi. Allah için. İnzivaya çekildi. Evet, Ha, evet. inzivaya çekilmiş arkadaşlar, yani böyle kendini inzivaya çektirmiş. Kaç gün kalmış? Orası artık Allah'a çünkü 60 yaşından sonra oraya girmiş ve bir daha çıkmamış diye. Allah'la kul arasındaki bir Evet. şey için, Allah'a daha yakın olmak için tek başına inzivaya çekiliyor. Siz beğendiniz mi? Türkistan'ı beğendiniz mi? Çok beğendim Türkistan'ı. Hani şöyle söyleyeyim sizlere. Almatı'yı gezdim, Çimkent'i daha gezmedim. Oraya gideceğim. Astana'yı gezdim ama mimari yapısı, Evet. türbe, şeyler, böyle tarihi yapılar çok hoşuma gitti benim. Orası. Sağ tarafta da böyle Ahmet Yesevi Türbesi falan görünüyor. Orayı gösterdim, mavi kubbeli. Ne zaman yapıldı orası biliyor musunuz? 2015'te yapıldı. O 2015 cami yılı. Türkiye bize hediye etti. Çok sağ olun. Onun için de çok Ha. teşekkürler ederim Türkiye için. Arkadaşlar bu arada abone değilseniz eğer abone olmayı olun. unutmayın. İzleyicilere ne söylemek istersiniz? Abone olun. Abone olun arkadaşlar, beğenin. Like atın videolara, beğenin. Yorumlar yapın. Türkiye'ye ne söylemek istersin? Türkiye'yi çok seviyorum. Sizi oraya gitmek istiyorum. En Nasıl çok desem? hangi şehrine? İzmir'e gitmek istiyorum. Oo, Antep'e İzmir. gitmek istiyorum. Bir de Karadeniz'e gitmek istiyorum. Karadeniz yemyeşil her Evet. yer. Çok güzel. Arkadaşlar bence ben bu konularda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ve bu şansımı çok seviyorum. Özellikle böyle gittiğim yerlerde Türkçe konuşan birileri olur mu diyerekten bir anda oluyor ya. Gördünüz, daha böyle kurgu olsa ancak bu kadar olurdu. Geçerken Türkçeyi bilen birileri olur mu üniversiteden falan bahsederken 2 kişiye rastladım. Abi kaybettik, abi gitti. Sağ arkadaş vardı orada. Konuştuk, gördünüz zaten. Varsa yorumlarınız, düşünceleriniz videonun altına yazarsanız çok mutlu olurum. Yani burada aile içinde, ailede hani çocukluktan Türkçe öğrenmiş. Yani buradaki demek ki çoğu aile anladığımız kadarıyla böyle Türkçeyi unutmasınlar diye çocuklarına Türkçe öğretiyorlarmış. Bu çok güzel bir şey. Bunu yaşatmaları çok hoş. Buradan geçerken şunu göstermek istedim sizlere. Burası bir tane restoran, kubbeli restoran. Yani gördüğünüz gibi restoranlarda bile buranın mimarisine uygun yapılar yapılmış, mimariler yapılmış. Bu tandır böyle 1, 2, 3, 4 tane tandır koymuş. 5 tane tandır var böyle. Şurada şaşlık kebap yapıyorlar. Burada böyle şey dönüyor. Bu böyle olanlar. Bakın arkadaşlar, bu böyle normalde yapıştırılması gerekiyor ama üstüne koyuyorlar. Çok ısık. Nasıl alıyorsunuz? Bununla alıyor. Bak şöyle, çok merak ediyorum. Böyle direkt alıyorsun. Gaz mı? Ateş yok arkadaşlar. Böyle o gaz şeyi var, yani bildiğiniz böyle gazdan ısısı var. Ama çok sıcakmış. Çok değişik. 400, böyle 400, 350, 400, 250, 500, 800. En fazla 1700. Keçe samsa 1700, 1700. Bu mu? Bir tane 1700. O büyük olan. Şu gördüğünüz 1700'müş. O en pahalı o. Bu 400, 250, 350. Öyle değişiyor. Rahmet abla, rahmet. Dişlerin çok şakşı. Dişli. Ya buradaki Kazakistan'da olsun, Kırgızistan'da olsun bu bir gelenek mi, adet mi anlamadım ama böyle dişleri hep şey oluyor. Hep böyle altın sarısı oluyor. Altın kaplama mı oluyor artık? Direkt altın mı? Ben onu çözemedim ama herkeste var arkadaşlar. Bugün normalde sizlere pazarı, çarşıyı göstermek istedim. Bu videoda tabii ki. Ama bugün pazartesi olduğu için maalesef pazartesi günleri çarşı kapalı. Ve sizlere çarşıyı gösteremiyorum ama çarşının dışındaki yerleri göstermek istiyorum sizlere. Orayı göstereyim. Bakın böyle, bu da toplu taşıma araçları. Bunları şöyle kullanabilirsiniz. Zaten şunu da dile getirmek istiyorum. Türkistan'da yani taksiler çok ucuz. Ben onu fark ettim. 300 tenge arkadaşlar, 20 liraya 4-5 kilometre gidiyorsunuz 20 liraya. Ama aynı kilometre Astana ve Almatı'da 1300 tengeye gidiyorsunuz. Yani bu da Türkistan'ın ucuz olduğu anlamına geliyor taksi konusunda, ulaşım konusunda.
Ve şunu da söyleyeyim sizlere, bütün araçlarda gaz var. Benzin çok yok, benzin kullanmıyorlar. Bunun da nedeni ben şöyle mantıkla yürütüyorum. Hani Kazakistan'ın kışı çok sert geçiyor. Büyük bir ihtimalle yani bir ay sonra kış tamamıyla başlayacak. Bütün dünyada böyle bir küresel ısınma var, anlamadım. Böyle bir sıcaklık var her yerde. Türkiye'de de yanıyor, burası da yanıyor, anlamadım. İnsanlar kışı bekliyor ama kış gelmiyor bir türlü. Böyle bir sıcaklık şeyi oluyor, bir soğukluk oluyor. Eksi 40, eksi 30 derecelerde. Astana özellikle kışın eksi 30, eksi 40 derecelere kadar iniyormuş. O yüzden gazla. Her arabada gaz var. Kamyonlarda bile gaz var. Kamyonlarda normalde gaz olmaz. Ama onlarda bile gaz var. Büyük bir ihtimalle bu dolmuşlarda da gaz vardır diye düşünüyorum. Gaz olmasının sebebi de kışın benzin donduğu için gaza bir şey olmuyor ve gaz çok ucuz arkadaşlar. Burada gazın litre fiyatı 6,5 lira. 7 lira diyelim. 7 liraya 1 litre gaz alabiliyorsunuz. Depoyu fullliyorsun. Depoyu fulllediğinde 150 lira 160 lira ücret ödüyorsun. Yani mükemmel bir şey ya. Çok ucuz. O yüzden de gazla çalışan araçlar özellikle taksi olarak çok uygun oluyor. Arkadaşlar buradaki insanları daha yakından ve kültürünü daha yakından tanımak için buradaki pazarlara gitmeniz gerekiyor ve benim en sevdiğim yönlerden bir tanesi pazarlara gitmek. Şimdi pazara gidiyorum ama bugün kapalı dediğim gibi, sadece dışındaki yerler açıksa orayı göstereceğim sizlere, etrafını. İçeriye giremeyeceğiz. İçeride meyve, sebze, hediyelik eşyalar, ayakkabılar vesaire satılıyordu. Ama dışında neler satıldığını bilmiyorum. Şimdi otobüse bindim, otobüse nakit para ödedim. Astana'da böyle bir şey yoktu. Sanırım sadece Astana'da böyle bir şey yok. Normalde QR kodunu okutuyorsunuz. Bu QR koduyla ücret ödüyorsunuz. Nakit geçmiyor Astana'da. Ama Almatı'da olsun, burada olsun cash para, nakit para verebiliyorsunuz, bilginiz olsun. 7 lira arkadaşlar. Bakın şimdi telefonla QR kodunu okutacak. Bakın şimdi QR kodunu okutacak abla. Bak okuttu QR kodunu. Ödemeyi yaptı. Ödeme böyle oluyor burada. Bakın kartlarla da ödeme yapılıyor. Bunlar öğrenci olduğu için kartları var. Hele şükür ya, kalabalık bir yere geldim arkadaşlar. Burası pazar. Türkistan'ın pazarı. Sağ taraf normalde pazar. İçeride büyük bir pazar var. Kapalı ama içerisi. Ama dışı böyle, pazarın dışındaki iş yerleri açık. Hala kalabalık, yani insanlar var burada. Bu arada burası Kuanis pazarı. Kuanis pazarı olarak geçiyor. Sağ tarafta Kuanis pazarı. Birçok pazarı var, yani birçok pazar adı var. Burada Aziz pazar var. Marketler var. Gördüğünüz gibi böyle yemekler var. Sağda solda lokantalar var. Her yer yemek kokuyor. İnsanlar çok sıcakkanlı ya. Kameraya alışıklar, seviyorlar kamerayı. Kamerayı görünce de hemen selam veriyorlar. Konuşmak isteyenler oluyor. Ve bu daha da çok böyle benim için çok rahatlatıcı oluyor. Daha da rahat gezebiliyorum böyle yerlerde. Ama tam aksine olan yerlerde maalesef rahat gezemiyorum. İnsanlar sıcakkanlı ya. Güler yüzlü, gülüyorlar. Normalde bu taraf komple böyle pazar. Bakalım neler göreceğiz. Ben de hep böyle gittiğim şehirlerde o şehrin kültürünü daha yakından tanımak için pazarlara gidiyorum. Esnaflarla sohbet etmeye çalışıyorum. Kültürünü daha yakından tanıyorum. Selamun aleyküm. Bak selam vermek istedi. Görünmek istedi, gösterdim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın abla burada kurut satıyor. Böyle meyveleri falan getirmiş. Bunlar büyük bir ihtimalle kımız. Kımız bunlar? Ayran, süt. Ayran mı? Aha ayran. Merhaba, nasılsınız? Güzelsin. Türkiye'nin kaç yerinde bulasın? Zeytinburnu'nda buldum. Zeytinburnu'ndan buldun. İstanbul'a gitmiş teyze. Kaç sene kaldın orada? 2 sene. 2 sene kaldın. 2 sene. Güzel mi Türkiye? Türkiye güzel. Teyzeye çok şey yapmayayım. İşi vardır. Böyle terlikler falan satılıyor bakın. Dükkanlar açık gördüğünüz gibi. Burada köyden gelen organik meyveler, sebzeler. Selamünaleyküm. Meyveler, sebzeler var böyle. Küçük küçük şeyler satmaya çalışıyorlar ablalar, teyzeler. Kurutlar var bu şekilde. Şu kurutlar bildiğiniz yoğurt, böyle tuzlu oluyor arkadaşlar. Ama meyveli olan da var tabii ki. Bunlar çok acı olmalı. Kurut çok fazla, kurutu çok seviyorlar.
Bakın fiyat da şu şekilde. Çok rahatsız etmek istemiyorum, şeyler var. Domatesin kilosu 500 tenge dedi sanırım. O da 38 liraya tekabül ediyor. Bu domates fiyatı da? Ha, domates 150 tenge. Ha, 150 tengeymiş. 10 lira kilosu. Fiyatlar yerine göre değişiyor. Bakın üzümler 500, 38, 35 liraya falan kilosu. Ama çoğu tezgah kapalı. Yani bugün pazartesi günü. İsteyen gene böyle selamünaleyküm. İsteyen gene böyle tezgahını kurmuş. Yine işine devam ediyor. Abinin burnu kanamıştı ya. Burası Türkistan'ın en işlek pazarlarından biri olarak geçiyor. Sabahın erken saatlerinde daha kalabalık oluyor. Tabii bugün pazartesi olduğu için kapalı. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim abi. Türkçe biliyor musun abi? Az mı az? Az az biliyorsun. Nereden biliyorsun? Ya bu Türklerime çalıştım da bu. Rusya'da çalıştım. Türk firması, Rönesans. İstanbul'da mı? Yok, Rusya, Russian. Rusya'da Türk firmasında Firmasında çalıştın. Bu pazarda yani var. Bu yerde büyük pazar var. O kapalı ama. Kapalı bu. Burası ne pazarı? Burası Aziz Pazar bu. Aziz Pazar Aha, burası. Burası Arap. Çok kalabalık oluyor. Meyve sebze var burada. Ha. Ama diğer pazar daha büyük. Pazartesi günü kapalı. Ha, kapalı bu. Haftanın bir gününde bu. Evet. Kapalı olacak. Kapalı. İsim ne, adın kim? Ersultan. Seni? Ersultan. Benim adım Fuat. Fuat memnun oldum. Buraya ne zaman geldin Türkistan? Ben dün geldim. Dün mü geldin? Ha, dün vardım buraya. Sen Türkistanlı mısın? Türkistan mı burada? Selamünaleyküm. Nasılsınız abi? Aleyhisselam. Cada yakışı mı? Yaxşı abi. Selamünaleyküm. Nasılsın? Ben YouTube vlogger'ım da. Ha, blogger mı? Ha, geziyorum burayı. Evet. Türkçe biliyor musunuz? Türkçe bilmiyorsunuz. Merhaba. Türkçe biliyor musunuz? Biliyor. Bakın arkadaşlar, Türkçe bilen biri daha çıktı. Türkçeyi nereden biliyorsunuz? Okugamın. Okuldan mı? Da. Hangi okul? Medrese. Üniversite mi, lise? Kendisi. Medresede öğretiyor. Orada Türkçe öğretiyorlar. Ha, Türkçe dersler görüyorsunuz. İsim ne? Azat. Benim adım Fuat. Fuat. Okul devam ediyor mu okul? Yok. Bak abide altın diş var. Bu neden var? Yani neden altın diş var? Altın mı? Gümüş. Gümüş mü? Gümüş mü? Ama altı sarı. Mağda tılağa kaçkan. Burada. Ayarlar, jinsiler, mağlar tılağa kaçkan. Tılağa. Tamam. Yer adamlar gümüş yakaskan. Ha, bu bir şey soracağım, bak abi geldi yine. Neden dişler altın? Altın bu. Bu kişilere gidecek. Bu ere var o. Sen er zaman bu gümüş. Tamam. Hayvanlar, Yüzük gümüş olur, tamam. Bizde altın olmaz. bizde altın yüzük olmaz erkeklerde, değil mi? Bizde peygamberlerde bu mesela Gümüş. takan. Tamam. Peki diş neden altın? Bilmiyorum. Bunu adamdan konuşuyor. Herkeste var. Yaxşı deyip söyler de. Ama herkeste var. Bilmiyorum abi. Ama hiç benim bakmadım bu adamda. Bizde altın borasında bu yana gümüş onu bilmiyorum. Gümüşte bir yaptı. Yok. Bu altın ya tiyatro para o. Yapıştırmak var. Kaplama. Kaplama. Anladım. Bu. Gümüş ama böyle sarıya şey yapmış, böyle altın kaplama yapmış sadece. Anladım. Evet, Adın kim abi? Eşken Bey. Benim adım Fuat. Fuat. Arkadaşlar buna böyle ayran gibi bir şey, köce diyorlar buna. Tamam ya, ayran ya. Bu kişi sizle konuşabiliyor. Ayran. Şimdi beni çek buradan. Türkçe biliyor musunuz? Ya Türk katılıyım. Türk asıllı. Bizde var da. Türkiye'de. Adana pasolka var bizde. Türkiye. Ağızka mı? Ağızka türküsünüz siz. Siz kaç senedir buradasınız? Ben 25 senedir burada. Ben Çimkent'in kızıyım. Çimkent'ten buraya geldiniz. Dışbaş. İsminiz? Benim adım Fuat. Kaç senedir buradasınız? 25 senedir. 25 sene. Neden herkes altın diş takıyor?
Herkeste altın diş var. Böyle adet mi? Adetiydi ya Adet. başta. Şimdi yok Tu? uzun. Eskiden var idi. Var şimdi idi. yoktur. Ha, eski bir adettir. İnsanlar yapıyor böyle. Böyle bunu her gün bunu mu satıyorsun? Bundan 2 tane satıyor. 2 tane her gün böyle buradasın. Hasıl lazım mı bakmıyorsa? Çok teşekkür ederim ya. Abi sağ olsun bir tane şey ikram etti. Neydi bunun adı? Koca. Kocer. Koca. Koce. Ha. Ayran gibi bir şey arkadaşlar. bu? İçinde buğday mı var? Buğday. Mısır. Cügöre. Bakarım doğruda mı? Arkadaşlar çok güzel. Hafif böyle tuzlu. Selamünaleyküm. Hafif böyle tuzlu, güzel, ekşili de. İçinde şeyler var. İçinde buğday var. Büyük bir ihtimalle içinde böyle mısır da var. Tamam mısır. Mısır var da. Bilmiyorum. Kaşık verdi böyle abla. İçinde kaşık var. Bunu içtikten sonra kaşıkla o alttaki mısırı falan buğdayı yiyorsun. Bunlar da geleneksel Kazak ekmekleri bu şekilde arkadaşlar. Bakın çeşit çeşit ekmekler var. Tepsi şeklinde ekmek yapmışlar bu şekilde. Görüyor musunuz? Tabak şeklinde. Abla kızdı gösterme dedi. Olsun böyle istemeyenler de var arkadaşlar. Saygı duymak gerekiyor. Ben ekmekleri gösterdim. Yüzünü göstermedim de gösterme dedi. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Çok video uzatmak istemiyorum. Sizlere burayı gösterdim. Pazarın içine giremedik ama dışındaki açık yerleri, pazarın açık yerlerini gösterdim sizlere. İnsanlarla sohbet ettik. Burada yaşayan Ağızka Türkleri var. Hatta Türk mahallesi falan da varmış Ağızka Türkleri. Belki bir sonraki videoda Ağızka Türklerinin yaşadığı mahalleye gideriz. Orayı gösteririm sizlere. Şimdi bakalım gidebilirsem mahalleye gidip oradaki yaşayanları size göstermeye çalışacağım. Nasıl bir şey bizi bekliyor? Buradaki insanlar nasıl yaşıyor, nasıl olacak bilmiyorum. Ama o mahalleye gideceğim. Bu video böyle arkadaşlar. Sizlere Ahmet Yesevi Türbesi'ni gösterdim. Gezilecek yerleri gösterdim. Yani buraya geldiğinizde. Burası daha kalabalık diğer yerlere göre. Bu pazar daha kalabalık ama şansıma bugün pazartesi olduğundan dolayı maalesef pazar kapalı. Bu küçük bir pazarmış. Daha böyle meyve sebzelerin satıldığı bir alan. Ama büyük bir pazar, her şey varmış orada. Yemekler varmış, meyveler, sebzeler, her şeyi bulabileceğiniz bir pazarmış o taraf. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Güzel bir video olmuştur. Eğer sıktıysam hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.